Herkese merhaba. Bu videoda size toplu bir şekilde return ve dispose işlemini nasıl yapabileceğinizi detaylarıyla göstereceğim. Öncelikle dispose ve return yapacağımız ürünlerin listesi lazım bize. Bu listede suku ve miktar bilgisi olmak zorunda. Bunu ben BooksPro üzerinden gerçekleştiriyorum. Burada örnek bir filtre oluşturdum sizin için. Every Sales Range 3 milyon üstü, Inventory Age'i 45 gün üzeri ve fiyatı 10 doların altındaki olan ürünleri dispose etmeyi planlıyorum. Bu filtreyi uyguladıktan sonra Reports kısmına gelip Create Inventory Reports butonuna tıkladığım zaman buradan bana seçili olan parametreleri gösteriyor. Bunlardan sadece benim için live quantity ve suku önemli. Gerisini kaldırıyorum. Kaldırmasanız da olur. Ama ben dosya kalabalık olmasın diye bunları kaldırıyorum. Ardından Create Report butonuna tıklıyorum. Oluşturduğunuz raporun durumunu Reports, Inventory Reports kısmından takip edebilirsiniz. Bakın daha önce oluşturulan raporlar burada. Biz bunu request ettik. Burayı refreshleyebilirsiniz. Bitince zaten bu da ready hale gelecek. Evet, raporumuz hazır hale geldi. Tıklayarak indiriyoruz. Bundan sonra Amazon sayfasına gidiyoruz. Manage All Inventory'e tıklıyoruz. Buradan herhangi bir ürünü seçip Action on One Selected kısmına tıklayıp Create Remove Order butonuna tıklıyoruz. Karşımıza gelen ekranda sağ üstte Create Remove Order with Template File butonu var. Buna tıklıyoruz. Bizi bu sayfaya yönlendiriyor. Bu sayfanın linkini açıklama kısmına bırakacağım. Direkt üzerine tıklayarak bu sayfaya Amazon üzerinden ulaşabilirsiniz. Şimdi bizim öncelikle bir template indirmemiz lazım. O yüzden şuradaki Download Template butonuna tıklıyoruz. Şimdi indirdiğimiz dosya böyle bir şey. Buradaki Enable Editing butonuna tıklıyoruz. İlk sayfa Instructions sayfası, talimatlar sayfası. Burada önemli olan sizin için dosyayı tab delimited şeklinde, şurada yazdığı şekliyle kaydetmeniz. Removal Data Definitions kısmı, şöyle biraz daha yaklaştırayım. Burası da önemli. Burayı da okumanızı tavsiye ediyorum. Eğer return yapacaksanız burada zorunlu olan yerler var ama dispose yapacaksanız birçok kısmı optional. Liquidate var burada ama liquidation'a göndermeye çalıştığınız zaman toplu bir şekilde Amazon size bu işlem ilgili marketplace için uygun değil gibi bir ikaz veriyor. Dolayısıyla yapamıyorsunuz. Sadece return ve dispose yapabiliyorsunuz. Ben bugün disposal yapacağım. Return yapmak isterseniz buraya bakarak birebir yapabilirsiniz. Bakın burada örnekler de verilmiş. Şurada bir örnek var. İsterseniz buraya bakabilirsiniz. Bizim dolduracağımız yer Removal Request kısmı. Buraya geldim. Şöyle büyüteyim burayı da. Merchant Removal Order ID diyor. Buraya bir isim vermeniz lazım. 10 haneyi geçmemesi lazım. Ben buraya deneme 1 diyorum. Removal Disposition kısmına şurada bakın ya Return ya Liquidate ya da Disposal yazacaksınız. Ben Disposal yazacağım. Bunu direkt buradan alıyorum. Buraya yapıştırıyorum. Adres name, buralar return için gerekli. Benim için önemli olan yer şuralar. Şurayı doldurmam gerekiyor. Şimdi indirdiğim dosyamdan bilgileri gelip buraya çekeceğim. İnilen dosya txt dosyası, text dosyası. Onun içinden düzgün bir şekilde çekemeyebilirim. O yüzden onu şuraya bir sekme açacağım. Bakın şuraya bir sekme açtım. Özür dilerim, şuraya bir sekme açtım. Bunun içine atacağım. İndirdiğim dosyanın içindeki veri bu şekilde. Bunu CTRL A'ya basıp veya hepsini seçerek kopyalıyorum ve buraya yapıştırıyorum. Şöyle büyüteyim. Bu bilgiler bana lazım. Ben bunları şöyle seçip alıyorum. Remove Request'e gelip Merchant Suku yazan yere tıklayıp buraya dolduruyorum. Yanına da Unsellable Quantity'lere de 0 yazabilirsiniz. İki tanesine 0 yazdıktan sonra şöyle taratır. Şu çaprazına çift tıklarsam aşağı doğru o gerisini dolduruyor. Dosyamı oluşturmuş oldum. Şimdi bu dosyayı File'a tıklayıp Save As diyeceğim. Nereye kaydettiğinizin önemi yok. Buradan bakın Tab Delimited olanı seçiyorum. İsmini isterseniz değiştirebilirsiniz. Ardından Save'e tıklıyorum. Gelen ikazı da OK diyorum. Ve Yes diyorum. Tekrardan Amazon'a dosyayı indirdiğim sayfaya geri döndüm. Buradan ikinci aşama geçiyorum ve hazırlamış olduğum dosyayı buraya geri yüklüyorum. Ve Upload Now dedim. Sayfayı yeniliyorum. Burası şu an in progress'te. Bittiği zaman statüsünde done yazıyor ve sağ tarafında sonuçları görebiliyorsunuz. Şurada bir özet geçiyor ama isterseniz indirip kontrol de edebilirsiniz. Mesela şuna tıklayıp indirip kontrol edebilirsiniz için. Bakın ben bu dosyada liquidation seçmiştim. Is ineligible in your marketplace diyor.
Dosyamız tamamlandı. Bunun processing reportuna bakayım. The removal order was created. Amazon üzerinden de kontrol edeyim. Bakın Amazon üzerinde de deneme 1 adlı removal order'ım oluşturulmuş. Evet, bu videoda yine işinize yarayacak bir bilgiyle karşınızdaydım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.